Hani bazen hayatın o inanılmaz derecede sıkıcı, kuralcı, her şeyin böyle milimetrik bir mantığa oturduğu düzeninden kaçmak istersin ya. Kesinlikle. Yani insan beyni bir yerden sonra o tek düzelikten yoruluyor falan. Aynen öyle. Düşün yani gerçek hayatta bir hastaneye gittiğinde prosedürler bellidir. Bir trafik kazası olduğunda polisin ne yapacağı kanunlarla falan çizilmiştir işte. Hı hı. Her şey siyah ve beyazdır genelde. Evet, yani inanılmaz bir düzen vardır ve beynimiz normal şartlarda hep bu düzeni arar ama sonra akşam olur, yorgun argın o koltuğa çökersin, televizyonu bir açarsın ve geçen yılın Ekim ayında başlayan, reytingleri kelimenin tam anlamıyla kasıp kavuran o meşhur diziyi izlemeye başlarsın. İşte o an bütün kurallar sıfırlanıyor tabii. Ya sorma, zihnindeki o kuralcı röntgen makinesi paramparça oluyor resmen. Karşımızda mantık sınırlarını sadece zorlayan değil, hani o sınırları alıp uçurumdan aşağı fırlatan bir hikaye var. Şiddet ve absürtlüklerle dolu inanılmaz kaotik bir manzara yani. İşin garip tarafı da şu aslında. Sen de ekran başındaki milyonlarca insan gibi gözünü o ekrandan alamıyorsun bir türlü. Vallahi alamıyoruz. Niye böyle oluyor sence? İnsan psikolojisinin en tuhaf paradokslarından biri de tam olarak burada başlıyor işte. Gerçek dünyada mantıksızlık bizi inanılmaz derecede rahatsız ederken, kurgusal bir evrende bu mantıksızlık adeta bir sanat formuna dönüşüyor. Bir nevi kaçış rampası gibi düşün. Yani izleyici ekrandaki dünyanın kusursuz olmasını beklemiyor diyorsun. Kesinlikle beklemiyor. Aksine o kusurların, hani o akıllara durgunluk veren abartının yarattığı sürreal ortamda kendi gerçekliğinin o yorucu kurallarından kurtuluyor. Kafa dağıtıyor bir nevi. Aynen öyle. Mantık hataları dediğimiz o devasa boşluklar bir süre sonra seyir zevkinin tam merkezine, hikayenin ala motoruna dönüşüyor. O zaman biz de seninle bugün bu fırtınanın tam merkezine, hikayenin o sarsılmaz temel çatışmasına dalalım diyorum. Dalalım bakalım neler varmış. Şimdi karşımızda birbirine ölümüne düşman iki aile var. Bu konsept aslında bizim toplum olarak genetiğimize o kadar işlemiş ki ekranda iki ailenin, iki kabilenin birbirine girmesini izlemek hani yeni bir icat değil sonuçta. Tabii ki değil, yılların televizyon formülü bu. Mesela hemen akıllara 1976 yapımı o muazzam Yeşilçam klasiği Tosun Paşa gelir. Telloğulları ve Seferoğulları'nın o bitmek bilmeyen Yeşil Vadi mücadelesi falan. Harika bir örnektir o. Klasikleşmiş bir yapıdır. Aslında yıllar geçiyor, sadece mekanlar ve isimler değişiyor işte. Mesela Ege bölgesine uzanıyoruz. 2014 yapımı Güzelköylü dizisinde öküzcüler ve onbaşılar kavgalıydı hatırlarsan. Evet, çok popülerdi o dönem. Bir yıl sonrasına gidiyoruz. 2015'te Kalbim Ege'de Kaldı dizisinde Kürük ailesiyle Gıpgıplar birbirine girmiş durumda. Hı hı. Sonra rotayı doğuya çeviriyoruz. Aşiret husumetleri devreye giriyor. Hani Uzakşehir, Halef, Hercai gibi yapımlar aklımıza hemen hücum ediyor. Hep aynı temel dinamik aslında. Değişen pek bir şey yok. Hatta İstanbul'un o lüks plazalarına, semtlerine geliyorsun. Orada bile iki zıt kutbun ideolojik ve kültürel çatışmasını işleyen Kızılcık Şerbeti çıkıyor karşımıza. Yani format hep aynı, sadece ambalajı değiştirip önümüze koyuyorlar. Bu durum sosyolojideki temel biz ve onlar kabileciliğinin ekrandaki yansımasından ibaret yani. İnsan beyni karmaşık ahlaki gri alanları işlemektense dünyayı iki net kampa bölmeyi her zaman tercih eder. Daha kolaya kaçıyor yani zihnimiz. Aynen öyle, evrimsel bir kısa yoldur bu. Televizyon tarihimizin DNA'sına işleyen bu formül, seyirciye tarafını seçme ve o kabilenin bir parçası olma konforunu sunar. Doğuştan gelen aidiyet ihtiyacımız var ya hani, kurgusal da olsa bir grubun parçası olduğumuzda tatmin oluyor işte. İşte şimdi biz bu evrimsel kısa yolun en güncel ve en hırçın versiyonuna gidiyoruz. Karadeniz'e, Trabzon'a. O meşhur köylere. Evet, iki köy var. Koçari Köyü ve Furtuna Köyü. Kesin bir kural var. Sınır hatları resmen kırmızı kalemle çekilmiş. İki köyün halkı birbirinin sınırından içeri bir adım dahi atamaz. Kesinlikle yasak. Değil. Hani insan sadece kimin kimi vurduğunu takip ederken bile ekranda zihinsel bir yorgunluk yaşıyor o derece. Ya buradaki şiddet döngüsünü bir dedektif panosuna iplerle çekersek, tablonun ne kadar içinden çıkılmaz olduğunu daha net görürüz bence.
Hadi çekelim o ipleri. Nasıl başlıyor bu iş? Başlangıç noktasına baktığımızda Fırtına Köyü'nden Şirin'in oğlu ve kocası Adil Koçeri'nin dedesini vuruyor. Tamam, birinci hamle bu. Buna karşılık olarak Adil'in babası gidip Şirin'in oğluyla Zarife'nin kocasını vurarak misilleme yapıyor. İşler karışıyor iyice. Kan durmuyor tabii. En son sahnede de Şirin'in küçük oğlu Şerif gidip Adil'in babasını vuruyor. Yok artık yani bu kusursuz işleyen, nesilden nesile böyle bir miras gibi aktarılan tam bir Karadeniz usulü töre döngüsü olmuş. Bu kanlı döngü aslında kuralları tamamen unutulmuş bir satranç tahtasına benziyor bence. Kesinlikle çok doğru bir benzetme. Hani kimse şahmat yapıp oyunu bitiremiyor, sadece piyonlar devriliyor sürekli. Bir taş yeme telaşı var ama oyun asla bir sonuca ulaşmıyor. İzleyici de bu çözümsüzlüğe hapsolup kalıyor ekran başında. Asıl büyüleyici olan kısım da tam olarak bu çözümsüzlüğün kendisi zaten. Bu bitmek bilmeyen döngü izleyicide sürekli bir gerilim hissi yaratıyor. Çatışmanın kökeni o kadar geriye gidiyor ve hani o kadar çok kan dökülmüş ki bir noktadan sonra kimin haklı kimin haksız olduğu tamamen anlamını yitiriyor. Kimse ipin ucunu hatırlamıyor ki. Aynen. Geriye sadece o saf, kemikleşmiş düşmanlık kalıyor. İzleyici adalet arayışından ziyade o saf kaosun yarattığı adrenalinin bağımlısı haline geliyor işte. Güzel. Şimdi bu çözümsüzlüğü cebimize koyalım ve hikayenin asıl kırılma noktasına 21 yıl geriye gidelim diyorum. Gidelim o meşhur tesadüfler silsilesine. Ya sorma, Esme Er kendi halinde türkü söyleyip kayıt alırken Adil Koçari onu duyuyor ve o saniyede adeta böyle yıldırım çarpmışçasına ilk görüşte büyük bir aşk doğuyor. Klasik dizi romansı. Evet ama senaryonun o kusursuz zamanlamasıyla tam da aşkın filizlendiği o anlarda Koçari diyarının lideri gidip düşman Fırtına Köyü'nden bir kızı hamile bırakıyor. İşte olayların ve tepkilerin saniyeler içinde devleştiği, melodram dinamiği burada şalteri indiriyor resmen. Gerçek hayatta yıllar sürecek krizler dizilerde anlık intikam hamlelerine dönüşüveriyor. Aynen öyle oluyor. Fırtına Köyü'nden Zarife ve Şerif intikam ateşiyle yanarken gidip Koçari'nin liderinden falan değil, Adil ve Esme'nin o masum bebeğinden intikam almayı seçiyorlar. Çok mantıklı gerçekten. Ya inanılmaz, bebeği kaçırıp Yunanistan'da bir aileye veriyorlar ve hikayenin o meşhur yurt dışı ayağı böylece başlamış oluyor. Karşımızda kendisini 21 yıldır Rum sanan bir Eleni var. Ve kızımızın özellikleri de saymakla bitmiyor. Ya şimdi sıkıdır. Bu kızımız 20 yaşında, evet yanlış duymadın, sadece 20 yaşında tıp fakültesinden mezun oluyor. Üstelik IQ'su yani üzerine basa basa söylüyorum 175 olarak açıklanıyor senaryoda. Abartının zirvesi. Hani haberlerde falan görüyoruz gerçekten harika dahi çocuklar var, üniversite okuyorlar falan ama hiçbirinin alnında böyle neon harflerle 175 IQ yazmıyor yani. Seyircinin zekasıyla ufaktan bir alay edilmiyor mu sence burada? Bu kurgusal abartının sınırı nerede çizilecek Allah aşkına? Seyircinin zekasıyla alay edilmekten ziyade burada Deus Ex Machina yani gökten inen kurtarıcı arketipinin en modern, en cilalı versiyonunu görüyoruz bence. Nasıl yani? Karakterin hem 20 yaşında olması, hem tıp mezunu olması, hem de dahi seviyesinde bir zekaya sahip olması kasten tasarlanmış bir aşırılık aslında. İzleyici dertleriyle boğuşan sıradan bir karakter izlemek istemiyor. Hani günlük hayatın o sıkıcılığından kaçmak için. Aynen. O kaotik ve kanlı Karadeniz evrenine her şeyi çözebilecek potansiyelde bir süper kahraman indiriliyor resmen. Gerçekçilik burada bilinçli olarak feda ediliyor ki seyirci bu karakterin o vahşi dünyada nasıl ayakta kalacağına dair bir güven hissetsin. Anladı. Bu süper kahramanımız mezun oluyor ama o gün tam bir trajediye dönüşüyor maalesef. Annesi hasta gelemem diyerek mezuniyete katılmıyor. Babası ise kızının en mutlu gününde yanında olmak isterken aniden fenalaşıp ölüyor. Peş peşe gelen dramlar. Hemen ardından cenaze için kiliseye geçiyoruz ve o akıllara durgunluk veren tesadüfler silsilesi başlıyor asıl. Kızı dolduğunda vaftiz eden piskopos cenaze töreninde Eleni'ye babasından kalan gizemli bir mektup teslim ediyor. O meşhur mektup, Ya mektubu bir açıyorlar,
Kızın Rum olmadığı, Türk olduğu, Trabzonlu olduğu yetmezmiş gibi Trabzon'un hangi köyünden olduğu bile nokta atışı açık adres olarak yazıyor. İşte bu nokta gerçekten çok kafa karıştırıcı. Neden? Ya televizyon tarihinde kayıp bir aileyi bulmak üzerine kurulan o gizemler sezonlarca sürer normalde. İpuçları toplanır, yanlış yollara sapılır falan. Neden bu dizide gizem faktörü daha ilk bölümden böyle açık adres verilerek yok ediliyor? Çünkü günümüz televizyon matematiğinde izleyicinin dikkat süresi ve sabrı eski 10 yıllardaki gibi değil artık. Kimse beklemek istemiyor mu diyorsun? Kesinlikle. Senaristler Eleni'yi sokak sokak ipucu arayan bir dedektif konumuna sokup hikayenin enerjisini düşürmek istemiyorlar. O mektup sadece bir senaryo aracı. Karakteri en kısa yoldan ana çatışmanın o iki düşman köyün ortasına, fırtınanın tam merkezine fırlatan bir mancınık işlevi görüyor aslında. Çok mantıklı bir taktikmiş aslında düşününce. Seyirciyi kimlik arayışıyla yormak yerine doğrudan kültür şoku ve o büyük yüzleşmenin yaratacağı yüksek dozlu dramanın içine çekmek hedefleniyor işte. Tabii açık adres verilince bizim süper zeka Eleni doğrudan Trabzon'daki o Koçarı köyünün krallık sistemine giriş yapıyor. Köye bir dönüyoruz ki manzara tam bir derebeylik. Derebeylik az kalır. Gerçekten öyle. Ortada bir kabul günü var. Bildiğin köy halkı toplanmış, liderlerinin karşısında el pençe, divan maruzatlarını bildiriyorlar falan. Monarşinin vücut bulmuş hali resmen. 4 tane vaka geliyor liderin önüne, peş peşe. Birincisi, adamın biri dinamit patlatıp bir başkasının koyunlarını telef etmiş. Lider büyük bir rahatlıkla diyor ki, zararı biz karşılayalım. İkincisi, adam kaçak silahla domuz avlarken jandarmaya yakalanmış. Lider, avukat yollayın adamı hemen oradan çıkarsın diye talimat veriyor. Bu sahnelerde aslında devlet otoritesinin, yasaların falan tamamen devre dışı bırakıldığı, kendi içinde özerk bir yargı ve yürütme sisteminin yüceltildiğini görüyoruz. Bu tam bir feodalite fantezisinin ekrana yansımasıdır. Dur, daha bitmedi. Üçüncü vakada 2 oğlan bir kızı kaçırıyor ama kız gidip bambaşka bir oğlanı seçiyor. Liderin emri kesin ve sorgulanamaz. Kız kimi seçtiyse o olacak diyor, kestirip atıyor. Fakat 4. vaka tam bir efsane. O sınır ihlali olayı. Aynen. Bir genç düşman köye sınır ihlali yapıp silah sıkmış. Lider o kadar öfkeleniyor ki bunu alın şu dinamitçi uşağın yanına atın diye kükrüyor. Ya adamın köyün ortasında resmen kendi zindanı var. İnanılmaz gerçekten. Ama absürtlüklerin zirvesi burası da değil. Adil'in halasının oğlu yanında bir düzine küçük çocukla çıka geliyor. Adam çocukları okuldan kaçırmış. Sınır ihlali ve arazi anlaşmazlığı olunca ne yapıyor biliyor musun? Bu devasa adam o küçücük çocuklara bolca su içirip tıpkı köpekler gibi sağa sola çişlerini yaptırıyor ya. Çok absürt bir sahneydi o. Amacı neymiş efendim? Burası benim arazim, işaretimi koydum demekmiş. Fırtına lideri de bunu görüyor ve anında silah çekiyor. Şimdi insan gerçekten durup düşünüyor. O koskoca adam, o çocukların aileleri bu durumu nasıl sorgulamaz? Bu kadar sürreel bir kara mizahı bir dram dizisine koyarken ne hedeflenmiş olabilir Allah aşkına? Hiyerarşilerin ve toplumsal normların geçici olarak askıya alındığı, absürdün ve alt üst oluşun hakim olduğu durumları anlatır bu. Bu sahnede de dizinin kendi içindeki gerçeklik algısı tamamen geri dönülemez bir şekilde yıkılıyor aslında. Seyirciyi şok etmek için yani. Aynen, seyirciyi gerçek hayatın sıkıcı rasyonalitesinden o kadar uzağa fırlatıyorlar ki izleyici acaba daha ne kadar ileri gidebilirler, hani daha ne kadar saçmalayabilirler beklentisiyle ekrana kilitleniyor. Gerçeklik sözleşmesi o an iptal ediliyor. Çok doğru bir tespit. Artık o köyde fizik kurallarının, mantığın veya hukukun hiçbir geçerliliği yok. İzleyici bu fantastik absürtlük alanında derin bir nefes alıyor. Zaten sınır ihlalleri, o çişli arazi işaretlemeler ve çekilen silahlarla birlikte olaylar iyice çığırından çıkmaya başlıyor. Atina'dan yola çıkan ve Trabzon'a ulaşan 175 IQ'lu Eleni ile Esme Er yolda kafa kafaya çarpışıyor. Büyük bir trafik kazası. Ya sorma, Esme'nin arabası bozulunca kadın saniyeler önce tanıştığı Eleni'ye bir anda pompalı tüfek çekiyor.
Kadın resmen eşkıya gibi kızın arabasını gasp ediyor, kızı da rehin alarak yanına oturtuyor falan. İnanılmaz bir karakter tanıtımı bu. Misafirperverliğin ve tanışmanın bile şiddet ve silah zoruyla gerçekleştiği, empatinin sıfırlandığı bir evren tasarımı yani. Sonra bu silahlı kadın çocukların o malum sınır ihlali yaptığı yere hızla geliyor, arabadan iniyor, etrafına bakıyor. Hani bu anlamsız savaşı ve düşmanlığı sorgular gibi bir tavır takınıp havaya bir el ateş ediyor. Dikkat çekmek için. Evet ama sonra ne mi yapıyor? Dönüp hiçbir sebep yokken Adil'i karnından vuruyor. İki büyük köyün düşmanlığı yetmezmiş gibi bambaşka bir taraftan yepyeni bir şiddet dalgası konuşuyor sahnede. Ortalık iyice karışıyor tabii. Sonra olay yerine kolluk kuvveti intikal ediyor ama o da ne? Köy sınırında kırsal alanda jandarma gelmesi gerekirken olay yerine polis geliyor. Koskoca dağ başındaki köy sınırında polisin ne işi var? İl ile ilçeyi, köy ile şehri tamamen birbirine karıştırmışlar. Melodramın temel kurallarından biri de zaten kurumların silinmesidir. Eğer o sahnede adli tıp uzmanları, olay yeri inceleme ekipleri falan, hani jandarma gerçek dünyadaki gibi çalışsaydı, dizinin kahramanları pasifize olurdu. Kurumların işleyişi resmen hiçe sayılıyor ki, karakterler kendi adaletlerini kendileri sağlayabilsin. Kesinlikle öyle. Polis orada soruyor, Adil Koçarı'yı kim vurdu diye. Esvetam öne atılıp itiraf edecekken, kanlar içindeki yarı baygın Adil, ben kendi kendimi vurdum diyor. Kendi kendini karnından vurmak. Çok mantıklı. Ya adam kendi kendini karnından nasıl vurabilir? Ve daha da komiği, polis bu mantık dışı ifadeyle nasıl hareket edip konuyu anında kapatabilir? Balistik inceleme yok, el swabı almak yok, barut izi bakmak falan hak getire. Tamamen göstermelik bir prosedür. Üstelik absürtlük bununla da sınırlı kalmıyor. Bölgenin havasından mıdır, suyundan mıdır bilinmez. O kadar kanın ve vahşetin ortasında çağrılan hastanenin resmi ambulansındaki doktor, ambulansı şahsi aracı gibi kullanıp kız arkadaşıyla romantik bir buluşmaya gitmiş. O evrende polis sadece sahneyi dolduran dekoratif bir unsurdur. Ambulansa acil durum aracı falan değil, tamamen keyfi bir ulaşım aracıdır yani. İzleyici bu mantık hatalarını yutuyor çünkü hikayenin aksiyon dozunun düşmesini kesinlikle istemiyor. Ama düşünsene, yaralı, kan kaybeden bir adam var, polis baştan savılmış ve ambulans romantik bir randevuda. Kahramanlarımız mecburen gizli bir tedavi yöntemine geçiyorlar haliyle. Adil'i o kurşun yarası adli vaka olmasın diye tam teşekküllü bir hastaneye değil, derme çatma bir sağlık ocağına götürüyorlar. Orada da kriz bitmiyor ki. Bitmez tabii. Köy doktoru hastaneye gitmeyi, o riski almayı reddediyor. Burada devreye kim giriyor dersin? Bizim süper zeka Eleni. Tabii ki 175 IQ'lu Eleni, düşman köyün lideri olduğunu bilmeden Adil'i o şartlarda tedavi ediyor. Şimdi insan sormadan edemiyor, 20 yaşında yurt dışında okumuş birinin denklik belgeleri, çalışma izinleri nara halloldu da köy sağlık ocağında cerrahi bir operasyon yapıyor. Ya eğer bürokrasinin ve YÖK denklik belgelerinin onaylanmasını falan bekleselerdi, inanın dizinin 3 sezonu sadece evrak işleriyle geçerdi. Hız kesmemek için bu bürokratik engeller tamamen görünmez kılınıyor. Tedavinin sonucu da ayrı bir ironi barındırıyor zaten. Fırtına halkı Eleni'nin düşman liderini iyileştirdiğini öğrenince kızı acımasızca köyden kovuyor. Ve o kimsesiz, yersiz, yurtsuz kalan kıza sahip çıkan kişi biyolojik babası olduğunu henüz bilmediği Adil oluyor. Kaderin cilvesi diyelim. Aynen öyle. Şimdi bu sahnelerdeki yaş ve meslek uyumsuzluklarına bakarken izninle Türk dizi sektörünün dökülen matematiğine, o akıl almaz partnerlik yasasına çok güçlü bir parantez açmak istiyorum. Aç bakalım, bu çok önemli bir konu gerçekten. Çünkü anladığımız kadarıyla yapımcılar matematik bilmiyor ya da bildikleri tek matematik tamamen bambaşka bir şey üzerine kurulu. Ya yaş uyumsuzluğu dizi sektörünün gerçekten en kanayan, en görmezden gelinen yaralarından biridir yani. Örnekler o kadar bariz ki ekranda fırtınalar koparan Bir Gece Masalı dizisine bakıyoruz mesela. Erkek başrol 34 yaşında, partneri olan kız sadece 19. Geçen yılki Güller ve Günahlar dizisine dönüyoruz. Erkek 46, kadın 27 yaşında. Fark giderek açılıyor.
Ve absürtlükte adeta son nokta. Ocak 2026'da başlayan o devasa bütçeli ABC dizisi. Kenan İmirzalıoğlu 51 yaşında, Afra Saraçoğlu 28 yaşında ve bu ikili televizyonda romantik partner yapılmışlar ya. İnanılmaz bir yaş farkı. Hikayeyi sadece bir star oyuncunun varlığına göre yazıp, geri kalanın hiçbir inandırıcılığı umursamamak nasıl bir stratejidir Allah aşkına? En azından görsel bir uyum, bir görgü, bir izan gerekmez mi? Burada sosyolojik olarak çok ilginç bir fenomen devreye giriyor aslında. İzleyiciyle star arasındaki o parasosyal ilişki mevzusu. Biraz açar mısın onu? Yapımcıların senaryo bütünlüğünden ziyade star isimlerin popülaritesini merkeze alan casting stratejileri izleyicinin algısıyla inanılmaz oynar. Seyirci ekrana baktığında 51 yaşında bir adam ve 28 yaşında bir kadın görmez. Ne görür peki? Onlar sadece Kenan ve Afra'dır izleyici için. Şöhretin halisiyle sarmalanmış, yaşlanmayan mitolojik figürlerdir bir nevi. Şöhretin o devasa gücü ve aurası temel matematiği ve hikayenin inandırıcılığını tamamen gölgede bırakır yani. İzleyici o şöhreti satın alır, yaşını değil. Çok ilginç bir bakış açısı ama inandırıcılık sadece bu yaş uçurumlarıyla veya bürokratik detaylarla sınırlı kalmıyor ki dizide. Şiddet ve aksiyon sahnelerinde de çıta adeta uzaya çıkıyor yavaş yavaş. Neler oluyor yine? Adil sağlık ocağında iyileşiyor ama başı beladan bir türlü kurtulmuyor. Eleni böyle sahilde yatarken aniden saldırıya uğruyor. Arbedede ameliyat dikişleri patlıyor. Eleni onu panikle hastaneye yetiştirmeye çalışırken bir de üzerine büyük bir trafik kazası yapıyorlar. Şanssızlığın bu kadarı. Geceyi o hurdaya dönmüş arabada geçirmek zorundalar. O daracık, havasız alanda hiçbir steril alet edevat falan olmadan o dahi kızımız Eleni'nin aklına bagajda tesadüfen taşıdığı tüp içindeki kan geliyor ve adamı o arabanın içinde kendi imkanlarıyla kan nakli yapıyor. Yani bu tıbbi bir mucizeden öte, gerçeklik algısının tamamen rafa kalktığı anlardan biri artık. Bu kahramanın her türlü imkansızlığı aşabileceğine dair yaratılan o mitin zirve noktasıdır. Kesinlikle. Sonra sular biraz durulur gibi oluyor. Barış görüşmeleri başlıyor. Koçari halkı güya Fırtına Köyü'ne edeplice, medeni bir şekilde konuşmaya gidiyor falan. Ama çok masumane böyle bir Karadeniz rüzgarı gibi başlayan dizide şiddet nasıl boyut atlıyor biliyor musun? Nasıl atlıyor? O süper zeki köy sakinlerinden biri eline pimini çekmek üzere olduğu gerçek bir askeri el bombası alıyor ve "Sakin olun ula, ters hareket eden olursa bombayı patlatırım" diyerek barış masasına oturuyor. Düşünebiliyor musun barış görüşmesine el bombasıyla gitmek? Ya diplomasinin kelimelerle bittiği yerde, tansiyonu sürekli zirvede tutmak için şiddetin en uç formu devreye giriyor tabii. Bu, izleyicinin adrenalinini asla düşürmemek üzerine kurulu bir kurgu taktiğidir işte. Ve sadece geleneksel silahlar falan değil, teknoloji de işin içine son hızla giriyor. Fırtına Köyü sabahın köründe havaya bir drone uçuruyor. Drone kamerasından Adil ve doktor kızı adım adım tespit ediyorlar. Hapishanede yatan Şerif oradan telefonla emri veriyor, ikisini de öldürün diye. Modern savaş taktikleri Karadeniz köyünde. Ortalık tam bir savaş alanına dönüyor, çapraz ateş çıkıyor. Adil bu sefer bir duman tüpü kullanarak her tarafı sise boğuyor ve kızı o cehennemin içinden sağ salim kurtarıyor. Aksiyon hiç bitmiyor. Asla bitmiyor. Tüm bu kaosun, patlayan bombaların, dronların sonunda 30. bölüme geldiğimizde beklenen oluyor en nihayetinde. Elen annesini ve babasını bulma misyonunu tamamlıyor. Yıllarca saklanan tüm sırlar ortaya dökülüyor ve o büyük kavuşma yaşanıyor nihayet. Tabii gelecek sezonun reytingleri için bir açık kapı bırakmayı da asla ihmal etmiyorlar her zamanki gibi. Olmazsa olmaz zaten. Aynen. Şimdi tüm bu detaylara baktığımızda asıl soru şu: İzleyici neden tüm bu mantıksızlıklara, havada uçuşan el bombalarına, yolda, arabada kan nakillerine katlanıyor? Neden hala izliyoruz bunu? Psikolojide güvenli tehlike diye bir kavram vardır. İzleyici o kaotik kabuğun altında yatan temel bir insan arayışını izliyor aslında. Hani gerçek aileni bulmak, köklerini aramak, ait olduğun yeri keşfetmek gibi. Temel insani duygular yani. Kesinlikle. Eleni'nin bu evrensel aidiyet arayışı, havada uçuşan tüm o mermilere ve mantık hatalarına rağmen izleyicinin ruhuna, hani o en derindeki yarasına dokunuyor.
Zihnimiz bu aidiyet yolculuğunda bir mutlu son görmek istiyor illaki. Bizler o el bombalarının, o imkansız tıbbi operasyonların içine dalıyoruz çünkü günün sonunda kendi solunumuzda, koltuğumuzda tamamen güvendeyiz. Yani o kaosu uzaktan izlemek bize yetiyor. Aynen öyle. O şiddet ve kaos kendi hayatımızdaki tekdüzeliği kırmak için bir güvenli deşarj alanı yaratıyor resmen. Herkes kendisinin retükü olacak mantığıyla hani kendi rızamızla zihnimizi bu fantastik absürtlüklerin içine bırakıyoruz ve o kavuşma anındaki tatmin edici son hissi bize izlediğimiz tüm o mantıksız saçmalıkları bir anda affettiriyor. Yani bizi o ekrana kilitleyen şey, tüm o patlamaların ve mantık hatalarının içindeki o bir damla saf duygu, o aidiyet hissi. Gerçekten büyüleyici bir analiz oldu bu. Ve günün sonunda bu analizlerin ardından o zaman artık son sözlerimizle sizlere veda edelim. Edelim bakalım. Öncelikle YouTube kanalımızda bu videoyu ve diğer videolarımızı izlerken altyazı bölümünde 25 dili barındıran geniş bir altyazı yelpazemiz var. Yani Azerbaycan'dan izleyen bir izleyicimiz altyazı sekmesinden Azerbaycan dilini açabilir veya Polonya'dan izleyen Lehçe ya da Norveç'ten izleyen bir izleyici Norveççe dilini açıp 25 dilli bizim aktif ettiğimiz altyazıyla bu videoyu izleyebilir. Ancak daha da bitmedi. Bitmez tabii. Daha ne özellikler var? Bilgisayardan videoyu izleyen izleyicimiz altyazı sekmesinden otomatik çeviri vasıtasıyla dünyanın bütün dillerini otomatik çeviri özelliğiyle elinin altında bulabilir. Yani hem uzun hem de kısa shorts videolarımızda bu var. Çince, Endonezce, Yunanca, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Özbekçe ve Fransızca dahil her dilde bu içeriklere ulaşabilirsiniz. Çok büyük bir kolaylık gerçekten. Yine ekran rehberini Facebook, YouTube, Instagram platformlarından takip edip videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımızla ilgili öneri, desteklerinizi de bekliyoruz. Nelerden bahsedelim, nelerden konuşalım yazın. İlerisi için rota olur hepimize. Yorumlarınız bizim için çok değerli. O zaman başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.